Merhaba canlar. Merhaba Hacı Bektaşi Veli'nin yolundan gidenler. Merhaba Hacı Bektaşi Veli dostları, yarenler, yoldaşlar. Bizim inancımızda eşikteki de bir, döşekteki de bir. Dolayısıyla cümle canlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu ülkenin sorumlu vatandaşları olarak Aleviler bugüne kadar vatandaşlık görevlerini yerine getirirken Alevilerin eşit yurttaşlık talebinin hala karşılık bulmaması sadece Alevilerin sorunu değil, bu ülkenin demokrasi sorunudur. Demokrasiden, eşitlikten ve özgürlükten yana olan herkes bu ülkede yaşayan inancı, etnik kimliği, dili, dini farklı olan tüm toplumların kendince yaşamaları için mücadele etmeli. Siyasiler buna yönelik siyasi adımları atarken belediyelerde hizmet anlayışlarını buna göre şekillendirmelidirler. 2019 yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda İstanbullulara yönelik eşit yurttaşlık ilkesiyle hareket edip tüm inançlara eşit yaklaşmıştır. Alevilerin ibadethanesi cemevlerini diğer ibadethanelerden ayırmayan yaklaşımı hem hükümete hem de diğer belediyelere örnek olmuştur. 100 yıllık Cumhuriyet'te yeni bir süreç açarken istediğimiz düzeyde olmasa da birçok hizmet sorunu aşılmaya başlanmıştır. Özellikle bu sene dördüncüsü yapılan Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ni önemsiyoruz. Sadece Alevilerin ve Alevi dostlarının buluşmasını değil, Alevilerin kendini ifade etme imkanı da yaratan bu etkinlik değerli ve önemlidir. Bu konuda emek harcayan, eşit yurttaşlık meselesini önemseyerek hizmet anlayışlarının içine dahil eden, başta şu an aramızda olmasa da gönlünün burada olduğunu bildiğimiz, Silivri zindanlarında tutsak edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve değerli ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli etkinliğin uzun yıllar boyunca düzenlenmesi, içeriğinin Alevi kurumlarının önerisiyle daha da doldurulması için buradan İstanbul Büyükşehir yetkililerine bir teklifimiz var. Alevi kurumlarımız ve belediyemiz arasında yapılacak protokol ile sadece destekleyen değil, işbirliğimizi de geliştirecek bu etkinliğin beraber yapılmasını öneriyoruz. Ülkemiz karanlığa doğru yol alırken bir yanda kazanılmış haklar gasp ediliyor, bir yandan Cumhuriyet'in kodları ile oynanıyor. Demokrasinin ortadan kaldırılma isteği hiçbir zaman bu kadar ön plana çıkmamış, hiç bu kadar da pratik uygulamaları olmamıştı. Seçilmişlere yönelik siyasi operasyonlar sadece onlara değil, milletin iradesine ve kamusal düzene de yapılmaktadır. Yargının bir sopa olarak kullanılmasına, anayasanın yok sayılmasına, hukukun üstünlüğünün değil, sarayın üstünlüğüne bir an önce son verilmelidir. Kayyumlara dün de karşıydık, bugün de karşıyız. Kayyum uygulamaları antidemokratik uygulamalardır. Kaybedilen belediyeler sandıkta kazanılır, siyasi operasyonlarla değil. Yargının siyasallaşması ve siyasi operasyonlara alet olması kabul edilemez. AKP-MHP iktidarının antidemokratik uygulamalarından, seçilmişlere yönelik müdahalelerinden, kayyum uygulamalarından ve millet idaresinin gaspından bir an önce vazgeçilmesini öneriyoruz. Biz Aleviler olarak nerede bir mazlum varsa yanında durmayı ve haksızlıklara karşı haklı ile olmayı inancımızın düsturu olarak bildik. Tüm bu hukuksuzluklara karşı demokrasi ve eşitlik mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi, tam tersine mücadeleyi daha da büyüteceğimizi bir kez de bu meydandan haykırmak isteriz.
Öyleyse kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz dostlar. Bu siyasi operasyonlar sadece partilere değil, aynı zamanda Alevileri asimile etmek, kendilerine biat ettirmek için de uygulanıyor. 2022 yılında kuruluşunun öncesinde tüm itirazlarımıza rağmen Alevi kurumlarını ve Alevi toplumunu yok sayarak ucube bir kurumu Kültür Bakanlığı bünyesinde kurdular. Neden Kültür Bakanlığı içinde kurdular? Çünkü inancımızı da yok sayarak sadece bir kültür olarak gördükleri için. Halbuki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları olmasına ve en önemlisi Alevi toplumunun kendi ibadethanesinin cemevi olduğunu beyan etmesine rağmen cemevlerini yasal statüye kavuşturmak yerine inkarcı, asimilasyoncu bir kurum içinde Aleviliği eritip kendilerine makbul Alevi yaratmak ve bu konuma getirmeyi amaçlıyorlar. 3 yılda 3 başkan değiştirmelerine rağmen, birçok söz vermelerine rağmen, birçok etkinliğe sponsor olarak orada söz sahibi olma niyetlerine rağmen, kendilerince Alevi ansiklopedisi yazmalarına rağmen, Dede Çalıştayları ve sözüm ona gençlik kampları yapmalarına rağmen, son yıllarda Hacı Bektaş'ta geleneksel anma etkinliklerini gasp etmelerine rağmen, Alevi kurumları ne mücadelesinden ne de duruşundan taviz vermedi, asla da taviz vermeyecektir. Kimsenin makbul Alevisi olmayacaktır. Alevi kurumlarının bu direncini kıramayan AKP, MHP hükümeti kendilerince kabuk değiştirerek sözüm ona yeni açılımlara yelken açtıklarını görmekteyiz. Bu ülkede yaşayanlar ve Alevi sorunu ne de Kürt sorunudur. Bu sorun demokrasi sorunudur. Alevilerin taleplerini karşılamak bu ülkenin siyasi iradesi olan hükümetin sorumluluğundadır. Ama sorumluluğu Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı gibi veya yapılacak yeni girişimlerde kendi dayatmaları üzerinden kapatmaya çalışmak son 3 yılda olduğu gibi bir çıkmaza götürmektir. Taleplerimizin dayatmalarla değil, Alevilerin çatı örgütleri ve hükümet yetkilileriyle diyalog ve müzakere süreciyle aşılacağını ve bunun demokrasi gereği olduğunu buradan bir kez daha beyan ediyoruz. 35 yıllık hak talep mücadelemizin gerçekliğine uygun ve eşit yurttaşlık hakkımızı da yok saymayan tarafta durduğumuzu siyasal iktidar bilmelidir. Bu kadar uzun zaman, bu kadar mücadele, bu kadar bedel küçük kırıntılar için değil, inançların özgürce yaşandığı, herkesin eşit yurttaş olarak kendini bulduğu, geçmişte olduğu gibi kimliği ve inancından dolayı katliamlara, ayrımcılığa uğramadığı ve ötekileştirilmediği demokratik bir ülkede yaşamak içindi. Bunların gereği olan siyasi sorumluluğu başta iktidar olmak üzere muhalefet ve tüm siyasi çevrelerden bekliyoruz. Aleviler vardır, Alevilik haktır diyerek birliğimizin, dirliğimizin daim olmasını diliyor. Tekrardan bu etkinlikte emeği geçen herkese Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu adına teşekkür ediyorum. Hepinize aşkı niyazlarımı sunuyorum. Hızır hepinizin elinden tutsun canlar. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Sayın Seher Şengünlü Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hacı Bektaş Veli'nin felsefesinin yayıldığı topraklardan gelen bir konuğumuz var. Hacı Bektaş Belediye Başkanı Sayın Ali Kaim'i alkışlarınızla, değerli alkışlarınız eşliğinde kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Kaim.
Merhaba canlar. Sizlere Serçeşme'nin başından, Hacı Bektaş'tan, Hacı Bektaş Veli Yurdu'ndan kucak dolusu selamlar getirdim. Hacı Bektaş'ta yaptığım konuşmanın bir benzerini burada yapmak istiyorum. Çünkü orada dinlemeyen canlar var. 13. yüzyılda Horasan'ın Nişabur şehrinden kalkıp Diyarbakır'a 7 haneli Surucakaya Karahöyük köyüne gelen pirimiz Hacı Bektaş Veli'nin yurduna hoş geldiniz diyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Vekilim, canlar, halk arasında Hacı Bektaş Veli Surucakarahöyük'e beyaz bir güvercin donuna gelmiştir. Çünkü güvercin mazlumdur, yumuşak huyludur, kimseye zarar vermez, kin tutmaz, kendi halinde yaşar gider. Hacı Bektaş Surucakarahöyük'e geldiğinde kadıncık ananın evine mihman olur. Mütevazi yaşamına bu küçük evde başlar. Tarla sürer, ekim biçer, hayvan güder. Peki Hacı Bektaş Veli neden şehirleri değil de bu küçük köyü kendine yurt edindi? Çünkü Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, ekonomik ve kültürel düzeninin bozulduğu bir dönem içinde bu topraklara geldiği için karmaşadan uzak bir yerde fikirlerini daha kolay geliştirip yayabilecekti. Onun için bu küçük köyü kendisine yurt edindi. Fikirlerini burada olgunlaştırıp yaydı. Dünya görüşünü ortaya koyduğu sözler arasında bazılarının üzerine durmak istiyorum. Ara bul diyerek sürekli araştırmanın, kadınlarını okutunuz derken kadının toplumsal yaşamdaki önemine vurgu yapmaktadır. İncinsen de incitme diyerek büyük bir tevazu ve inceliği, kin tutmamayı bizlere öğütletmektedir. Her ne ararsan kendinde ara diyerek kusurları başkasında değil, öncelikle kendimizi aramamızı anlatmaktadır. Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız diyerek, insancıl bir yaklaşım ortaya koyarak, barış içinde insanların ve milletlerin birbirlerini sevmelerini dile getirmektedir. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyerek, bilim ve fen öğrenmenin önemini vurgulayıp, bilim dışı davranışların tehlikeli olduğunu öğütlemektedir. Sevgi, muhabbet kaynar yanan ocağımızda, bülbüller şevke gelir gül açar bağımızda, hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda, aslanlarla ceylanlar dost olur kucağımızda. Kinlerin, düşmanlıkların nasıl yok olduğunu anlattığı bu dizeleri tam bir dostluk ve barış mesajıdır. Yine bir dörtlüğünde, erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde, Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok, noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde. Bu dizeleriyle toplumsal hayatta kadının yerini çok çarpıcı bir dille anlatmıştır. Pirimiz Hacı Bektaş Veli tam bir hümanist, barışçıl, bilme ve kadına önem veren yüce kişiliğiyle çağlar ötesinden günümüze ışık tutmuş, yolumuzu aydınlatmış ve hala aydınlatmaya devam etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi adeta Hacı Bektaş Veli'nin söz ve fikirlerinden yararlanarak yazılmıştır. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Değerli canlar, 13. yüzyıl öncesinde ve sonrasında Anadolu'nun uluları Şeyh Edebali, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Ahi Evran, Hacı Bayram Veli, Karaca Ahmet, Şahkulu, Sultan Abdal Musa, Sücaettin Veli gibi veliler o karanlık çağlarda dünyaya ışık olmuşlardır. İnsan sevgisi, dürüst yaşam, çalışma ahlakı, insani ilişkiler gibi konulardaki düşünceleriyle dünyayı aydınlatmışlar, fikir ve görüşlerini günümüze kadar ulaştırmışlar ve hala canlılığını korumaktadır. Bu velilerin özellikle de inanç önderimiz Hacı Bektaş Veli'nin yaşam felsefesini, dünya görüşlerini ve eylemlerini kendimize rehber edinmeli, bunlara yaşamaya uygun çalışmalıyız. O zaman göreceksiniz ki dünya barış içinde olacak, katliamların ve kıyımların olmadığı bir yere dönüştürecektir. Değerli canlar, son 2 yıldır Hacı Bektaş'ta İstanbul Büyükşehir ile birlikte düzenlediğimiz Hacı Bektaş Veli anma törenleri, kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleşmesinde, İstanbul Serçeşme etkinliklerinin gerçekleşmesinde bizlere desteğini esirgemeyen, aramızda olmasa da Silivri'den bizi gözleyen, bizi izleyen
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok selamlarımı gönderiyorum. Nuri Aslan Başkanımızla birlikte çalıştığımız Vedat Kara'ya ve en emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hacı Bektaş Belediye Başkanı Sayın Ali Kaim'e çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'un en güzel etkinlik alanlarından birinde, bu güzel sahnede çok özel bu festivalin gerçekleşmesine katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz elbette. Ama en büyük teşekkürümüz bu kadim kentin çok kültürlü yapısına sahip çıkan, barışı ve hoşgörüyü, kardeşliği yücelten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu. Sayın Ekrem İmamoğlu bu yıl fiziken aramızda değil ama Silivri zindanından Serçeşme Meydanı'na ulaştırdığı bir mektup var. Ben şimdi siz değerli dostlarımızla bu mektubu paylaşacağım. Şöyle başlıyor Sayın İmamoğlu. Canlar, dostlar, Serçeşme'nin güzel insanları. 176 gündür Silivri'deyim. Bugün aranızda olamamayı içimin en derin yerinde bir sızı gibi taşıyorum. Size bu meydanı dolduran her bir gönle, dört duvarın ardından tüm samimiyetimle selam, sevgi ve muhabbet gönderiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız yerinde mi? Evinizde bereket, gönlünüzde ferahlık var mı? Bilirim dışarıda hayat ağır, ekmek zor, yürek yorgun. Ama biliniz ki ben burada her gününüzü, her çabanızı, her umudunuzu düşünerek sabrediyorum. Sizi çok özledim. Kucaklaşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Bu güzel şehir İstanbul, Serçeşme buluşmasını bana değil, hepimize armağan etti. Bu festival insan olmanın, adaletin, barışın, eşit yurttaşlığın türküsüdür. Görevde olduğum her günde cemevlerimizle, camilerimizle, kiliselerimizle, sinagoglarımızla aynı masada oturmanın, aynı şehrin eşit insanları olduğumuzu hatırlatmanın onurunu yaşadım. 105 cemevimizin kapısından içeri girip hal hatır sormayı, imkanlarımız ölçüsünde destek olmayı bir belediye işi değil, insanlık borcu bildim. Çünkü bu şehrin her inancı, her kimliği, her dili ve her rengi eşittir. Kardeşlerim, tarih bilir, bu topraklarda zincirler, zindanlar, yasaklar oldu. Ama bir hakikat daha var. Zincir kırılır, yol kalır. Ehli Beyt'in izini sürenler, Ehli Beyt'in izini sürenler, Kerbela yasını yüreğinde taşıyanlar, zindanın kapısından umudun ışığıyla çıktılar. 4. İmam Zeynel Abidin'i hatırlarız. Zulmün gölgesinde hakkın yolunu taşıdı. Hazreti Yusuf'un kuyusu sabrın durağı oldu. Ve Nesimi'nin nefesi kulağımızdadır. Cümlenin rızkını veren ol gani settar iken, yeryüzünün padişahına minnet eylemem. Bu söz bugün benim de dilimde ve kalbimde. Çünkü insanın insana minnet ettirilmediği bir ülke mümkündür. Biz hakikatin önünde eğiliriz, insanın önünde değil. Bugün bazıları dünü unutturarak bugünü ezberletmek istiyor. Bu insanlar binlerce yıldır haklı haksız davasını unutmazken nasıl bunca haksızlığı unuturlar, kabul ederler, hiç düşünmüyorlar. Korkutmak, bölmek, susturmak. Bugün de birileri yargıyı sopaya çevirip, medyayı susturup, kamu gücünü parmak sallamak istiyor. Lakin unuturlar. Hızır paçalar geçer, yol kalır. Pir Sultan'ın avazı nasıl ki susmadıysa, Serçeşme'nin nefesi de hiç susmadı,
susmayacak. Bu meydandaki binlerce gönlün en derinden hissettiği o hakka ve hakikate olan sevgi ve ikrar hiç bitmeyecek. Sevgili canlar, izin verin şimdi yanınızda olamadığım İstanbul'un Serçeşme buluşmalarının hikayesinden kısacık söz edeyim. Bu buluşmayı ilk düşündüğümüzde niyetimiz şuydu: İstanbul'un hafızasında Alevi Bektaşi irfanına hak ettiği görünürlüğü vermek, ayrıştırmanın değil birliğin sahnesini kurmak, sazı, sözü, deyişi, semahı, ilmi, irfanı aynı meydanda buluşturmak. 3 yıl, 4 yıl derken bu festival dünyanın en güzel şehri İstanbul'un bir değeri, şehrin vicdanı oldu. İstanbul'un yoksul, zengin her mahallesinden gelen gençler, öğrenciler, uzak semtlerden koşan aileler, canlarla yan yana duran komşular. Her sene aynı duyguyla gördüm. Bu meydan bir kültür etkinliğinden fazlası. Bu meydan adalet ve kardeşlik çağrısının ortak dili. Bir arada yaşamanın güzelliği. Bizim yeni kapılarımızda hiç kimseye kötü söz söylenmedi. Milletin hiçbir mensubu, kimliği, topluluğu hedef gösterilmedi. Her zaman ülkenin, milletin ve toplumun birbirini daha iyi anlayacağı, daha iyi tanıyacağı bir gelecek için sımsıkı insan sıcaklığıyla bir sofra oldu Serçeşme buluşmaları. Bugün Türkiye ağır bir adaletsizlik ikliminde nefes almaya çalışıyor. Kadınlar hayatın her alanında eşitsizliğe, şiddete, mobbinge direniyor. Gençler işsizlik ve belirsizlikle geleceğinin çalınmasına itiraz ediyor. Çocuklar yoksulluğun gölgesinde büyüyor. Emekçiler alın terinin karşılığını arıyor. Orta sınıf hayat pahalılığının yükü altında eziliyor. Biz şehirlerimizde kurduğumuz dayanışma ağlarıyla Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin hizmet kapısından içeri girer gibi hizmet ettik. Ayrım yapmadan, kimseyi görünmez kılmadan, kimsenin onurunu incitmeden. Şunu açıkça söylemeliyim: kamu gücü bir kesime lütuf, diğerine ceza kılınamaz. Kamu gücü kamuya aittir. Biz İstanbul'da bunu böyle bildik, böyle yaptık. İnanç masamızda imamla, papazla, hahamla, pederle, dedeyle aynı masada oturduk. Cemevlerinin bakım ve onarımından ibadet imkanlarına, inanç mekanlarının ihtiyaçlarından kültürel mirasın korunmasına kadar ne yaptıysak eşit yurttaşlık için yaptık. Çünkü bu şehrin ve bu ülkenin mayası kardeşliktir. Şöyle devam ediyor Sayın İmamoğlu: kardeşlerim, zindan insana iki şey öğretir: sükunet ve sözün kıymeti. Burada her gün, her saat şunu düşünüyorum: biz nasıl bir ülke istiyoruz? Cevabım nettir: herkesin onurunun korunduğu, hukukun işlediği, kimsenin elinde sopa olmadığı, adaletin terazisinin şaşmadığı bir ülke. Bu ülkenin mümkün olduğunu biliyorum. Çünkü bu toprakların mayası buna el verir. Hünkar, düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayın derken bize şiddetsiz adalet yolunu gösterdi. Biz o yüzden dilimizde nefret, elimizde taş taşımayacağız. İyiliğe tutunacağız. Biliyor ve hissediyorum. İçinizden bazıları peki şimdi ne yapacağız diye soruyor. Yapacağımız şudur: Sünnisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle bu ülkenin eşit yurttaşları bir arada durmaya devam edecek. Hakimiyetin yegane sahibinin millet olduğunu korkmadan, öfkelenmeden, hukuk ve demokrasi içinde göstereceğiz. Bunu birine ötekine karşı kışkırtarak değil, herkesi aynı sofraya çağırarak yapacağız. Serçeşme'nin gençleri, size bir çift sözüm var diye devam ediyor Sayın İmamoğlu. Sizin hayallerinizi, memleketinizde kuracağınız özgür ve adil hayatı düşünmeden tek bir gün bile geçirmiyorum. Üniversiteye hazırlanan, iş arayan, sanatın peşine düşen, bilimde iz bırakmak isteyen her gencin omzuna dokunan bir yerel yönetim kurduk. Bunu büyütmek, sizin özgüveninizi korumak boynumuzun borcudur. Çünkü özgüveni kırılmış bir toplumdan yarın çıkmaz. Kadınlar, hayatın yükünü sırtında taşıyan, emeği görünmez kılınmaya çalışan bütün kadınlar. Sözüm size: belediyede, mahallede, işte ve evde eşitlik mücadelenizi görüyorum.
Şiddete karşı sıfır tolerans, sosyal destek, istihdam ve kreş ağlarını büyüttük. Daha fazlasını kuracağız. Çünkü kadın eşitliği demokrasinin ilk şartıdır. Emekçiler, sabahın köründe yola düşen, gecenin gecinde evine dönen kardeşlerim. Alın terinin karşılığını almak lütuf değil, haktır. Toplu ulaşımı, sosyal destekleri, kent hizmetlerini hak temelli kıldık, daha da güçlendireceğiz. Kıymetli dostlar, ben bugün burada olmasam da söylüyorum. Korku kalabalık ister, cesaretse gönül. Biz gönüllerimizi birleştirdik. Serçeşme bunun adıdır. Bu buluşmalar Hızır Paşa'nın gölgesini büyütmez, adaletin güneşini doğurur. Çünkü biliyoruz, zalimler silinir gider, insanlık kalır. İsimler, makamlar, unvanlar değişir, yol kalır. Yolumuz Hacı Bektaş'ın, Pir Sultan Abdal'ın, Nesimi'nin yoludur. Hak, adalet, barış ve kardeşlik için insanlığa hizmet etmenin yoludur. Şimdi sizden bir ricam var. Bu meydandan evinize dönerken yanınızdaki canın elini tutun. Adını bilmeseniz de tutun. Çünkü birlik önce yan yana durmakla başlar. Komşunuzu, mahallenizi, iş arkadaşınızı düşünün. Farklılığın zenginliğini sayın. Birlikte olduğumuzda kimsenin propaganda ile bizi birbirimize düşürmesine izin vermeyiz. Ve bir söz daha. Eşit yurttaşlık bizim nefsimize değil, anayasaya ve vicdana yazılmış vazifedir. Cemevleri için yıllardır talep edilen ibadethane statüsü bir toplumun haysiyet talebidir. Belediyelerde attığımız her adım eşitliği büyütmek içindir. Bugün de, yarın da, nerede olursak olalım, ister zindanda, ister dışarıda bunun takipçisi olacağız. Kardeşlerim, zindanın duvarları kalındır ama insanın gönlü duvar tanımıyor. Ben her sabah İstanbul'un sesini duyarım. Vapurun düdüğünde, çarşının kalabalığında, okul yolunda yürüyen çocuğun adımlarında, akşamın serinliğinde, komşunun penceresinde. O ses bana şunu söyler: yoluna devam et. Ben de diyorum ki devam edeceğiz. Sabırla, metanetle, akılla, hukukla. Bir gün değil, her gün. Siz şimdi hizmet yolunda onuruyla, coşkusuyla yaşadığım İstanbul'un sokaklarında, meydanlarındasınız. Siz şimdi bu saatlerde Yenikapı sahilinde, üstünüzde bir deniz rüzgarı, hafif bir meltemle binlerce can iç içe, kol kola, sımsıcak bir şekilde gözünüzü, kulağınızı, kalbinizi dikmiş birbirinden değerli insanları, canları, dostları dinliyorsunuz. Tam bu dakikalarda benim bu satırlarımı okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Bu dakikalarda ben sizi düşünerek bu güzel gecede buluşmuş binlerce kardeşimin ateş böceklerine dönmüş görüntüsünü gözümün önüne getirerek sizi düşünüyorum. 1 saat önce havalandırmamı kapattılar. Şimdi havalandırması kapalı, güneşten, gökyüzünden koparılmış 4 duvarın içindeyim. Bu topraklara verdiğimiz emek, özveri, sevgiye karşı ailemden, çocuklarımdan, siz kardeşlerimden ve özgürlüğümden koparılmış bu toprakların beklediği güzel günlerin bedelini ödüyorum. Bunları düşünürken yürek dolusu sevgilerimi gönderiyorum size. Yürek dolusu. Bunu hissedin, unutmayın. Duvarlar bizi birbirimizden ayıramayacak. Halkın vicdanında, tarihin önünde, ulu mahşerde bu zalimliklerle hesaplaşmamız bitmeyecek. Siz elimi tutun, ben buradayım. Hep beraber, hep beraber, hep beraber bu güzel ülkeyi aydınlık günlere taşıyacağız. Ve Silivri zindanından Sayın Ekrem İmamoğlu şöyle noktalıyor. Pir Sultan'ın çağlar ötesinden gelen sesiyle, ulu mahşer günü olur divan kurulur. Suçlu suçsuz gelir orada dirilir. Piri olmayanlar anda bilinir. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Pir Sultanım arşa çıkar ünümüz. O da bizim ulumuzdur pirimiz. Hakka teslim olsun garip canımız. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.
Hepinizi hasretle, muhabbetle kucaklıyorum. Hep birlikte adaletin, barışın ve kardeşliğin yolunda yürümeye devam edeceğiz. Umut burada. Umut sizin o güzel yüreğinizde. Sağ olun, var olun diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı'ndan Serçeşme Meydanı'ndaki canlara böyle sesleniyor. Ve kıymetli konuklarımız, şimdi kürsüye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkan vekilliği gibi zor bir görevi şu dönemde yapan Sayın Nuri Aslan'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız, saygıdeğer Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz, kıymetli milletvekillerimiz, Sayın İl Başkanım Özgür Çelik, Hacı Bektaş Belediye Başkanı Sayın Ali Kaim Bey, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, partimizin değerli temsilcileri, Alevi Bektaşi kurumlarımızın kıymetli temsilcileri, kıymetli canlarımız, sevgili misafirlerimiz, kıymetli canlar, Anadolu'dan dünyaya yayılan insanlığın ve kardeşliğin sesi Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi anmak için bu yıl 4.'sünü düzenlediğimiz Serçeşme Festivalimize hoş geldiniz. Değerli dostlar, Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye neden Serçeşme deriz? Çünkü bir ana kaynaktır o. Gürül gürül suyu olan bir pınardır. Pir Sultan Abdal'ın Serçeşme'den bir tas içtik elhamdülillah dizeleri kaynağın Hacı Bektaş olduğunu gösterir. Bizler yolun kaynağından asla kopmayız, vazgeçmeyiz. Dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir diyen hünkârın, nerede gönlük kırık görsen koş ona merhem ol diyen Ahmet Yesevi'nin, ilim kendin bilmektir diyen Yunus'un, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyen Mevlana'nın yolundan yürümemiz bundandır. Bizim için önemli olan menzil değil, yolun kendisi ve birlikte yol yürüdüğün yol arkadaşlarıdır. Bugün sizlere en iyi yol arkadaşımızı anlatmak isterim. Silivri zindanında hukuksuzca tutulan İstanbul'un şehri emini, bu festivalin var olmasını sağlayan, hiçbir can arasında ayrım yapmadığına tanık olduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu anlatmak istiyorum. Uzun bir yol arkadaşlığımız var Ekrem Başkan'la. Yolumuzun kaynağı Hünkar Hacı Bektaş'ın hizmet etmeden himmet olmaz deyişinden aldık. Halkımıza hizmet ederken özü sözü bir olmak, dosdoğru durmak, eline, beline, diline sahip olmak, incinsek de incitmemek ilkelerini takip ettik. Bizim kalbimiz bir, gönlümüz bir, duamız bir. Biz onun haklı mücadelesinin yanındayız, emanetçisiyiz. Çünkü yolumuz aynı, ilkelerimiz ortak. Buradan selam olsun yol arkadaşımıza, Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na. Kıymetli canlar, Hacı Bektaş Veli'nin ışığı yalnızca Anadolu'da değil, Orta Asya'dan Balkanlara kadar büyük bir gönül coğrafyasında asırlardır yaşıyor. Biz de bu ışığı bugünün nesillerine aktarmak için çalışıyoruz. Sevgi ve muhammetle herkesi kucaklıyor,
Yaradılanı Yaradan'dan ötürü seviyor. Anadolu'nun hoşgörüsünü İstanbul'un dört bir yanına yayıyoruz. Alevi Bektaşi yolunu sürenler ayrımcılığa uğramasın, eşit hizmete ulaşsın diye elimizi taşın altına koyduk. 2019 yılından bu yana 110 cemevi ile dayanışma içindeyiz. Cemevlerimizde 134 personelimiz görev yapıyor. Ezan okunuyor herhalde. Cemevlerimizde 134 personelimiz görev yapıyor. Mezarlıklar Müdürlüğü'nde dede ve gatsallardan oluşan kadrolar kurduk. Cemevlerimize düzenli bakım, onarım ve temizlik hizmeti veriyoruz. Muharrem ayında canlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Hacı Bektaş ilçemizde Kiptaş ile hayata geçirdiğimiz Mihmandar projesini tamamladık ve 2024 yılında tarihi bir kararla cami, kilise, sinagog gibi ibadethanelerin yanına cemevlerini de resmen dahil ettik. Değerli dostlar, biz yalnızca cemevlerimizde dayanışma içinde kalmadık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir inanç grubunu dışarıda bırakmayan bir anlayışla hareket ettik. Ramazan ayında on binlerce yurttaşımızı iftar sofralarında buluşturduk. Müzelerimizi iftar sonrası ücretsiz açtık. Şebbi Arus anmalarında Mevlana'nın hoşgörü mirasını tüm İstanbullularla paylaştık. Musevi ve Hristiyan yurttaşlarımızın özel günlerinde tebriklerimizi ilettik. İstanbul'un çok kültürlü kimliğini sahiplendik. İşte Serçeşme Festivali de
bu yaklaşımın en güçlü sembolüdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 milyon İstanbullunun her birine inancı ne olursa olsun eşit ve kapsayıcı hizmet etmeye devam ediyor. Kıymetli canlar, bugün yine bir arada olmanın, dayanışmanın, dostluğun havasını soluyoruz. Bu yıl ilk kez İstanbul genelinde farklı mekanlarda yayılan festivalimizde 92 cemevi, 12 dergah, 9 üst kurum ve 7 dernek ile birlikteyiz. 40 kurumsal stand, 23 yayın evi, 15 sanatçı, 40 zakir bizlerle. Paneller, konserler, film gösterileri ve 12 kazan aşuremizle büyük bir buluşma yaşıyoruz. Gönül isterdi ki Ekrem Başkanımız da bugün burada olabilsin. Ama sizlerin iyi dileklerini kalbinin derinliklerinde hissediyor. Eminim ki en kısa zamanda aramızda olacak. Sözlerimin sonunda kültür ve inanç alanındaki değerli çalışmalarıyla Serçeşme Festivali'nin başlamasında büyük emeği olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miras'ın mimarı Mahir Polat'a, festivalimize katkı veren Alevi Bektaşi kurumlarına, doğru yoldan asla şaşmayan, asla geri adım atmayan İl Başkanımız Özgür Çelik'e, varlığını ve gücünü ve azmini her zaman yanımızda hissettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve 86 milyonun geleceği için gece gündüz çalışan, mücadelesinden asla vazgeçmeyen, aynı yolda yürümekten onur duyduğumuz Genel Başkanımız Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz, desteğinizi hiç esirgemediğiniz için tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu yolu hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Hepinize iyi festivaller diliyorum. Biz yol yürüyenleriz. Bizimle beraber yürüdüğünüz yol aydınlıktır. Hiç merak etmeyin. Hepinize saygılar sunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan'a çok teşekkür ediyoruz. 4. Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'nde bu kez konuşmasını yapmak üzere varlığıyla bize her zaman güç veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i değerli alkışlarınız eşliğinde kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Sevgi muhabbeti kaynar yanan ocağımızda, bülbüller şevkle gelir, gül açar bağımızda, hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda, arslanlar, ceylanlar dosttur kucağımızda. Bugün 4. Serçeşme Hacı Hünkar Bektaş Veli Festivali'nde siz değerli canlarla bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. İstanbul'un seçilmiş il başkanı Özgür Çelik'le birlikte katıldığımız, partimizi temsilen katıldığımız bu festivalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'ın şahsında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm emekçilerine, tüm yönetici kadrolarına ve elbette her zaman çok beğeniyle dinliyorum bizi buraya takdim eden değerli arkadaşımızı. Hatta diyorum ki ne güzel bir hitabet ve kusursuz bütün geceyi eksiksiz sunuyor. İlk kez bir hata yaptığına şahit oldum. Hatası şudur. Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan bahsederken 2 kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı dedi.
Biz o niyetle yola çıkmıştık. 19 Mart günü kendisine bir darbe girişiminde bulunup Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapılınca biz millete dedik ki 23'ünde biz kendi ön seçimimizden vazgeçtik. Sandığı koyuyoruz ve bütün canları Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun yarınları aydınlatacağına inanan tüm vatandaşları dayanışmaya davet ediyoruz. O gün bugündür kendisi 2 milyonluk Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil 15,5 milyon vatandaşın 96 yaşında çift bastonla sandığa koşan teyzemin karnındaki 3 aylık bebeğinin geleceğini Ekrem İmamoğlu'na emanet etmeye koşan genç kardeşimin adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 15,5 milyon kişiyle birlikte onu aday gösterdik. Kendisini buradan yürekten selamlıyorum. Yasını da sevincini de ortak eden, lokmasını paylaşan, dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir diyen cümle canları sevgiyle selamlıyorum. Alevi Bektaşi kurumlarının çok değerli temsilcileri var burada. Ve bu gece açılış konuşmalarının tamamı erkekler tarafından yapılabilirdi. Ama Alevi Bektaşi kurumları seçtikleri temsilciyle, değerli başkanımızla bu eksikliği de her zaman olduğu gibi ortadan kaldırdılar ve kadın erkek eşitliğine tarihsel tutarlılıkları içinde bir kez daha vurgu yaptılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu topraklar çok acı gördü. Alevi toplumu acıyı hep sessiz taşıdı. Acıyı kalemle, kağıtla, sazla, sözle, sükunetle ve sabırla taşıdınız. Her çağın kerbelasında mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama asla zalim olmadınız. Bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanında dimdik duruyorsunuz. Dimdik duran canlara yürekten teşekkür ediyorum. Anadolu'nun her karış toprağını iyilikle sulayan Horasan erenleri, tarihte olduğu gibi bugün de bu toprakların birliğine, beraberliğine hizmet için gönlünü birleştirmiştir. Horasan'dan gelen yıldızlar hala bu memleketi aydınlatmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'ya omuz verdiniz. Kurtuluşta da, kuruluşta da siz vardınız. Karbela'dan Çorum'a, Maraş'tan Madımak'a, Sivas'tan Gezi'ye acıyı içinize gömüp kini değil sevgiyi büyüttünüz. Çocuklara geçmişin feryadını değil, geleceğin umudunu bıraktınız. Değişlerinizle, nefeslerinizle bu toprakları zenginleştirdiniz, zenginleştirmeye devam ediyorsunuz. Bir gün bile bize borçlusunuz demediniz, size olan borcumuzu hatırlatmadınız. Ama biz biliyoruz, bu ülkenin size borcu çok. Aynı vergiyi verip aynı hakkı alamamak, aynı hizmeti alamamak. Cami ibadethane ise cemevi de ibadethanedir diyemeyenlerin egemenliğini bugüne kadar kıramamak. Aleviliği inanç değil bir kültür olarak tanımlayanları, semahın ibadet değil müzik olduğunu sananları ve yapılanmaları buna göre kuranları görüyoruz. Bu borçları hepsini birden ve bir an önce ödemek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyle iktidara yürüyoruz. Aleviler devlet bana eşit davranmıyor diyorsa devletin eşitsin demesinin hiçbir önemi yoktur. Eşitliği herkes kalbinde hissetmelidir. Daha önce de grup toplantılarımızda vurguladım. Türkiye'de eşitsizlik hissediyorum, ayrımcılık hissediyorum diyen bir tek Kürt kalmayana kadar Kürt sorunu vardır. Ayrımcılığa uyuruyorum, eşitsiz davranılıyor diyen bir Alevi kalmayana kadar bu haksızlıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'de mahkeme adaleti yoktur. Gelir adaleti yoktur. Ne yazık ki sosyal adalet yoktur. Bizim mücadelemiz gelin canlar bir olalım sözündeki
hikmetle bu toprakların birliği ve beraberliği içindir. Biz biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil, vicdanın terazisindedir. Eğer bu ülke kurtulacaksa, bu ülke kötülüklerden arınacaksa, kalp gözüyle bakanlarla, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatanlarla, kendine ağır geleni başkasına yapma diyenlerle kurtulacak. Bu ülke bir olalım, iri olalım, diri olalım sözünü laf olsun diye tekerleme gibi söyleyenlerle değil, bunun gereğini yapanlarla kurtulacak. Ne diyordu Pir Sultan? Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Siz döner misiniz? Biz döner miyiz? Bizler bu yoldan dönmeyeceğiz. Hangi saldırıyla karşı karşıya olursak olalım, bu yoldan dönmeyeceğiz. Hep beraber yürüyeceğiz. Hep beraber başaracağız. Sevgili canlar, geçen ay Nevşehir'de Hacı Bektaş'ta değerli başkanımın konuğuyduk, misafiriydik. Orada da anlattım, bahsettim, çok etkilendim ve her duyduğumda tüylerimi diken diken yapan, Horasan'dan çıkıp da Hacı Bektaş kalacak yer, yaşayacak bir yer aramak için yola çıkarken mürşidinin eline verdiği asa, bunu at, nereye saplanırsa oraya kur dergahını dedikleri yerde elindeki sopayı atıp da Nevşehir'de Hacı Bektaş'ta Balım Sultan Türbesi'nin yanı başına saplanan o asadan büyümüş bir dut ağacı. O dut ağacın kökleri asırlara uzanıyor. Yanında dergah var ve o kara dut ağacından asırlardır kimse bir tane dut koparmamış. Herkes nasibim olgunlaşsın, düşsün, ondan sonra yerim demiş. Yüzyıllardır olduğu gibi bugün de o ağacın meyvesini kimse dalından koparmıyor. Canlar tutup olgunlaşıp kendi rızasıyla düşmesini bekliyorlar. Çünkü biliyorlar ki hak edilmiş lokma ancak sabırla beklenir. Bu bekleyiş aynı zamanda Alevi Bektaşi toplumunu yüzyıllardır adalet, eşitlik ve barış için sabırla bekleyişini simgeliyor. Artık o bekleyişin meyveleri görülüyor. İşte o meyvelere hepimizin birden ermesi için hepimizin hem çok sabretmesi gerekti hem çok çalışmamız gerekiyor. Ama bugün yanımızda olamayanlar, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve tüm canlar o sabrın en kıymetli ve ümit ederim en son demlerini hepimiz adına yaşıyorlar. Bugün yeni bir Alevi açılımından bahsediliyor. Buradan söylüyorum. Kimse Alevilerin sorunlarını, acılarını zaman zaman konjonktürel olarak gündeme getirecek bir siyasi alan olarak görmemelidir. Aleviler için yapılacak şey bir lütuf değil, 10 yıllardır acılı bir bekleyişin olgunlaşmış meyvesine bizzat kendi sabırlarıyla kavuşmalarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi elbette her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Alevilerin ve taleplerinin yanındadır. İlk olarak cevevlerine ibadethane statüsü verilmelidir. Bu konuda Sayın Ekrem İmamoğlu'nun geçen yıl attığı ve bir Türkiye'nin en önemli kamu kurumlarından, kamu hizmetlerinden birini veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin attığı adım son derece değerlidir. Çok sayıda milletvekilimiz bu konuda meclise kanun teklifleri verdi. Komisyonları da bekliyor. Ümit ediyoruz burada açılımdan bahsedenlerin meclis açıldığında komisyon gündemine yeniden getireceğimiz, genel kurulda oylatacağımız önergelerimize, kanun tekliflerimize bu kez birlikte hayır oyu vermezler ve önemli bir eşik aşılmış, önemli bir ayıp bertaraf edilmiş olur. Cemevi sorununun yanında ÇEDES programı adı altında eşit eğitimin örselendiği, Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adıyla Alevilerin kabul etmediği bir kurumun işleyişinin kurulduğu, Madıman Kucancı'yla devletin hala yüzleşmediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu anlayışı değiştirmek için biz samimi adımlarımızı 1 Ekim'den itibaren sıklaştıracağız ve
herkesin bugünkü söylemlerinin ne kadar samimi olduğunu o gün göreceğiz. Sevgili canlar, bu güzel festivali bizlerle buluşturan ve geleneksel hale getiren Ekrem İmamoğlu, kendisini Serçeşme'den bir kez daha özlemle anarken 19 Mart'ta aramızdan ayrıldığından beri bugün 178. gece ve buradan bir şeyi her çarşamba akşamı İstanbul'da tekrarladığımız, her hafta sonu en az bir şehirde tekrarladığımız bir şeyi daha ifade etmek isterim. O günlerde haysiyet cellatları çıkıp dünya kadar iftirayı atarken birisi de çıkıp diyordu ki bekleyin, bir ayı bulmaz. Birbirlerinin yüzüne bakamayacak, ailelerinin gözünün içine bakamayacak hale gelecekler. Onu söylediğinde de bir dakika tereddüt etmedik. Bir kelime yutkunmadık ve dedik ki Ekrem İmamoğlu masumdur, arkadaşlarımız masumdur. Bu bir darbe girişimidir, bu kumpastır, iftiradır. 178 gün sonra iftiranın sahipleri yeni iftiralar atmaya uğraşıyorlar ama o günkü söylenen her şeyi yaladılar, yuttular. Ben buradan canların gözünün içine baka baka bir kez daha diyorum ki arkadaşlarımız masumdur, atılan iftiradır, davalar siyasidir. Alevilere de Kürtlere de eşitliği getirecek, hepimizin eşit bir şekilde yarınlara yürüyeceğimiz, kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı, hiçbir çocuğun hayata kapatamayacağı kadar büyük bir farkla geriden başlayamayacağı, babaların, anaların çocuklarına yoksulluğu miras bırakmayacakları, eşit doğulacak, eşit büyünecek, eşit yaşanılacak, hem ekmek mücadelesinde eşitliğin olacağı, birlikte üreteceğimiz, birlikte kazanacağımız, birlikte eşit paylaşacağımız yarınların teminatı Cumhurbaşkanı adayımızın iktidara gelmesine ve bu hizmetleri İstanbul'da olduğu gibi tüm Türkiye'de yapmasına hiçbir kötülük asla ve asla başaramayacak. Çünkü biz iyi insanlarla, iyi yüreklerle ve iyi niyetle yola çıktık. Diğer yandan bugün Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'ya bir sabah baskını yapıldı. Biraz önce çok değerli başkanım Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan saldırıların ne kadar anlamsız olduğunu ifade ederken buradan şunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında 5 belediye meclis üyesi ittifakla Cumhur İttifakı aramızda var. 2 de bağımsız var. 8 belediye meclis üyemizi gözaltına alıyorlar. Niyet yine Gazi Osman Paşa'da olduğu gibi kaybettikleri bir belediyeyi, kazanamadıkları bir belediyeyi yargı eliyle almak. Bir savcı düşünün ki bir belediyeye operasyon yaparken Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasındaki belediye meclis üyesi farkını gözetip ondan bir fazla belediye meclis üyesini gözaltına alıyor. Ve bu kötülükler ardı arkası gitmeyen kötülükler ama her şeyi gözümüzün önüne öyle bir seriyor ki mesela bugün rozet takarken kazanamadığı Beykoz Belediyesi'nin başkan vekilini partisine devşirmeye çalışırken ses kayıtlarından bahsediyor. Oysa bilmiyor ki o ses kayıtlarından bahsettiği ses kayıtlarından birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden belediye meclis üyesi, diğer konuşan da içeride Ekrem İmamoğlu'na iftiralar atan birisi. Yani saflar ayrışmış, kötüler yine o kötülük Tayyip Erdoğan'ı bulmuş ve mağdurlara zalimlik yapan birisi hedef gösterirken ayağına dolaştı. Bugün sabah Cumhuriyet Gazetesi'ni açtım. Gazetenin iç sayfasında eteğinde bir haber. Gazi Osman Paşa'da bir kasada para bulunmuş. Daha doğrusu bir kasa çalınmış, polise gidilmiş ve hırsızı bulunmuş. Öyle olunca da kasadaki paranın menşei sorgulanmış, açıklanamamış ve bir istifayla sonuçlanmış. Ayaklarına dolaşacak ya, yaptıkları kötülük kendilerini vuracak ya, temiz namuslu insanlara atılan iftiralar dönüp onları bulacak ya.
Gazi Osman Paşa'da belediye başkanımız Hakan Bahçetepe'nin belediyedeki kasasının bulunduğu söylenip TRT'den dolarlar, eurolar boşaltılırken ki görüntüler servis edilip görüntü yoluyla itirazımız sonucunda TRT stok görüntü kullandık. Boş kasa görüntüsü yoktu. O aramanın görüntüsü. Elde bu görüntüler vardı diyerek kendini savuruyordu. O kasadan belediyenin mührü çıktı. Bir de Hakan Bahçetepe'nin nasıl namuslu bir insan olduğu çıktı. Ama bugün Gazi Osman Paşa'daki bir kasadan çıkanlar Gazi Osman Paşa ilçe başkanının, AK Parti ilçe başkanının evine hırsız girer, kasadan para çalınır. Para çalınınca şikayetçi olur. Polis hırsızı bulur, kendi oğlu çıkar. Öyle olunca paranın kaynağı araştırılır. İzah edemediği için bugün AK Parti'den istifa etmek zorunda kalır. İşte Gazi Osman Paşa üzerinden CHP'nin kasasından çıkan namus, AK Parti'nin kasasından çıkan gerçekler. O yüzden gün bugünken ve bugün daha bu sabah güne böyle uyanmışken Bayrampaşa'da ne yapmaya çalıştıklarını, Beykoz'daki kumpasın hangi tarafında yer aldıklarını ve geçen aylarda attıkları iftiranın nasıl vicdanlarda kabul görmediği gibi eninde sonunda ayaklarına dolaştığını da hep birlikte gördük. Bu açıdan ben bu süreçlerde yaptığımız tüm eylemlerde canını dişine takan, koşan, gelen Ekrem Başkan'a, Türkiye'nin yarın umutlarına, belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza sahip çıkan bütün canlara teşekkür ediyorum. Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz doğru taraftayız ve biz kazanacağız. Yürüdüğümüz yolu Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Abdal Musa'nın, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin ve nice eren ve evliyanın öğretileriyle aydınlatmaya devam edeceğiz. Biz doğru olacağız, dost kapısını hep açık tutacağız. Ama yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Zalimlere, kibrin esiri olanlara, adaleti değil menfaati baş tacı edenlere karşı duracağız. İncitiliyoruz, haksızlığa uğruyoruz. Ama incinsen de incitmemeye söz vermişiz. Dünün mağduru olanlar bugünün nefsine yenilip zalim oldular. Ama biz yarın iktidar olduğumuzda zalim olmayacağız. Hiç kimse endişe etmesin ki buradan partisi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkese sesleniyorum. İktidar değişecek. Bu sefer onların devri gelecek. Onlar da gelip bizi ezecek diye kimse düşünmesin. Hele hele size bu korkuyla açlığa rağmen, yoksulluğa rağmen, işsizliğe rağmen, her türlü baskıya rağmen kendilerine oy verilsin diye bunu kullanmaya çalışanlara karşı size söylüyoruz. Bizim kimseyle derdimiz yok. Bizim bir tek bugünün zalimlerinin hukuk önünde, bağımsız yargı önünde hesap vermesi gibi bir derdimiz var. Ama Türkiye'nin yarınlarını Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, etnik kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, bu ülkenin bütün namuslu insanlarıyla, geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun, birlikte kuracağız. Hacı Bektaş Veli'nin hikmetiyle, Pir Sultan'ın direnciyle, Hazreti Hüseyin'in Hüseyini kıyam diye bilinen dik duruşuyla, insanlığa, barışa, kardeşliğe hizmet etmeye söz veriyoruz. Bu mücadelede kötülüğe karşı iyiliğin mücadelesidir. İyiliğin yanında olanlara selam olsun. Gecenin en karanlık anı şafak sökmeye en yakın andır. Şafağı bekleyen tüm canlara selam olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e çok ama çok teşekkür ediyoruz. Varlığıyla hem bu meydana hem bize güç verdi. Anadolu'da barışın, direncin, umudun sembolü olmuş
ve hep birlik makamından söylemiş aşıklarımızın, ozanlarımızın deyişlerini, türkülerini Serçeşme Meydanı'nda dinlemeye devam edeceğiz. Birazdan çok değerli sanatçılarımız bizlerle olacak. Zeynep Bakşi Karadağ, Moğollar ve Türküler Sevdamız Serçeşme Meydanı'nda hünkârın dostlarıyla, Hacı Bektaş dostlarıyla buluşacaklar. Ama arkadaşlarımızın sahneyi hazırlamaları gerekiyor. Onlara biraz müsaade edelim, ardından devam edeceğiz.